Alfa Romeo denince aklınıza ne geliyor? Formula 1 mi? Ferrari'nin doğuşu mu? 155 mi? O meşhur tasarım dili mi? Benim aklıma bunların hepsi geliyor. Ama bir şey daha geliyor. Bu markayı anlatmanın garip bir şekilde zor olduğu gerçeği. Çünkü Alfa Romeo'yu ne rakamla anlatabiliyorsun ne de mantıkla. Birçok insan Alfa'yı kullandığı için sever. Bazıları ise hiç kullanmadığı halde aklının bir köşesinde yer eder. Ben ikinci taraftayım ve galiba bu hikayeye en doğru da buradan giriliyor. Benim Alfa ile aramda bir yasak meselesi var. Onu da finalde konuşuruz. Hadi başlayalım. Alfa Romeo otomobil dünyasına sonradan katılmış bir marka değil. 1910'da kurulduğunda piyasada zaten çok az sayıda otomobil üreticisi vardı. Yani ilk adıyla Alfa biz de deneyelim diyenlerden değildi. Daha en başından işin içindeydi. Kurulduktan çok kısa bir süre sonra aynı yıl içinde ilk otomobilini çıkardı. Adı 24 HP. Bugünden bakınca çok bir şey ifade etmiyor gibi durabilir. Ama dönemi düşünülünce mesela bambaşka. Bu araba sadece insanları bir yerden bir yere götürmek için yapılmış sakin bir ulaşım aracı değildi. Çünkü Alfa Romeo 24 HP'yi ürettikten hemen sonra 1911 yılında bu arabayla yarışlara da katıldı. Burada çok önemli bir detay var. Bir marka daha ilk arabasını üretir üretmez onu piste sokuyorsa orada bir durup düşünmek gerekir. Çünkü bu genelde şunu gösterir. Bu iş sadece otomobil yapmakla ilgili değil. Bu iş yarışmakla ilgili. Alfa Romeo'nun DNA'sında yarışın bu kadar erken yer etmesi tesadüf değil. Çünkü Alfa daha başından itibaren otomobili bir araç olarak değil, bir makine olarak gördü. Hızlanan, zorlanan, limitte çalışan bir şey olarak. Bu yüzden de Alfa Romeo'nun hikayesi hiçbir zaman düz bir çizgide ilerlemedi. Yarışlara girip ortadan kaybolduğu dönemler oldu. Sonra bir anda geri geldi, sonra yine çekildi. Bakınız Formula 1 ilk anlarında varlardı. Hatta Fangio ve Farina vardı pilot koltuğunda. Ama sonra uzun bir ara kayboldular. Sonra 79'da gelip 85'te gittiler. Sonra yine 2019'da gelip 2023'te yine kayboldular. Bu dışarıdan bakınca kararsızlık gibi görünebilir ama aslında başka bir şeydi bu. Alfa yarışmak istemediği zamanlarda yarışmadı. Kazanmaktan emin olmadığı yerde ısrar etmedi ve bu tavır ileride markanın en belirgin özelliklerinden biri haline geldi. Erken dönemlerde Alfa Romeo'nun etrafında oluşan ortam da çok kritikti. Çünkü Alfa sadece otomobil üretmiyordu. Bir okul gibiydi. Mühendislerin, tasarımcıların, yarışçıların bir araya gelip deney yaptığı bir yerdi. Ve bu ortamdan ileride otomobil tarihini değiştirecek bir isim çıkacaktı. Enzo Ferrari. Ferrari'nin hikayesi Alfa Romeo'dan ayrı anlatılamaz. Ama Ferrari'nin hikayesi de Alfa için de bahsedilip geçilecek kadar da basit değildir. Ayrı bir video yapacağım onu da. Ama şu an önemli olan şey Ferrari'nin kim olduğu değil zaten. Önemli olan şu: Alfa Romeo kendi içinden Ferrari gibi bir karakter çıkarabilecek bir zemini daha o yıllarda oluşturmuştu. Bu, kabul edelim, her markanın yapabileceği bir şey değil. Yani Alfa Romeo daha 1910'larda şunu söylüyordu aslında: biz sadece araba üretmeyeceğiz. Biz bu işin ruhunu da kuracağız. Ve bu ruh yarıştan hiç kopmadı. Bazen ön plandaydı, bazen geri planda. Ama hiçbir zaman tamamen kaybolmadı. Bu yüzden Alfa Romeo'yu sadece yol otomobilleriyle anlatmak eksik kalır. Ya da sadece yarış başarılarıyla. Çünkü bu marka ikisini de aynı anda taşıyamadığı zamanlarda bile ikisinden de vazgeçmedi. Ve belki de tüm hikaye tam olarak burada başlıyor. Şimdi Alfa Romeo'nun bu yarış odaklı ruhunun nasıl efsane otomobillere dönüştüğüne, neden bazı Alfaların yıllar geçse bile ikon olarak kaldığına bakacağız. Çünkü bazı markalar model üretir. Alfa Romeo daha başından hafıza üretmeye başlamıştı. Alfa Romeo'nun erken dönemini anlamak için şunu net söylemek lazım. Bu marka otomobil dünyasında efsane kelimesi henüz bu kadar kolay kullanılmıyorken efsane üretmeye başlamıştı. 1920'ler ve 30'lar Alfa Romeo için sadece yarış kazanılan yıllar değil, kimliğin daha da sertleştiği yıllardı. Bu dönemde Alfa Romeo artık sadece pistlere çıkan bir marka değildi. Pistlerde bildiğin korkulan bir markaydı. Yarış otomobilleriyle rakiplerini sadece geçmiyor, ezici bir üstünlük kuruyordu. Ve burada önemli bir kırılma var. Alfa yarış otomobilini yapıp
tamam işimiz bitti demedi. Aynı ruhu yol otomobillerine de taşımaya başladı. 1920'ler ve 30'larda üretilen Alfalara baktığında şunu görüyorsun. Bunlar herkes alsın diye yapılmış arabalar değil. Bunlar ya yarışçıların ya da aristokratların ya da gerçekten otomobilin ne olduğunu bilen insanların arabaları. O dönemin Alfa Romeo'larında hafiflik ve motor karakteri sürekli tekrar ediyor. Gövde çok zarif, şasi gayet kompakt, motorlar ise dönemi için fazlasıyla canlı. Bu yüzden Alfa Romeo sadece hızlı değil, dengeyle de anılmaya başlanıyor. Virajda nasıl davrandığı, gaz tepkisi, sürücüyle kurduğu ilişki, bunlar henüz sürüş hissi diye adlandırılmıyorken Alfa bunları halihazırda konuşuyordu. Bu yıllarda Alfa Romeo'nun yarış başarıları da o kadar çok baskındı ki marka adını neredeyse pistler tanımlıyordu. Grand Prix'ler olsun, dayanıklılık yarışları olsun Alfa Romeo her yerdeydi. Ama önemli olan şu, Alfa kazandığı her başarıdan sonra bunu daha fazlasına nasıl dönüştürürüz diye soruyordu. Ve cevap genelde yol otomobillerine çıkıyordu. İşte tam bu noktada Alfa Romeo'nun otomobil tarihindeki en kritik özelliklerinden biri ortaya çıkıyor. Bu marka yarışta öğrendiğini yola indirmekten çekinmedi. Ama bunu yaparken de herkese hitap etmeye de çalışmadı. Yol otomobilleri de aynı yarış otomobilleri gibiydi. 1930'lara gelindiğinde Alfa Romeo artık iyi araba yapan bir marka değil, referans alınan bir marka haline gelmişti. Rakipler Alfa'nın ne yaptığını takip ediyor, nerede fark yarattığını çözmeye çalışıyordu. Ve Alfa Romeo bu dönemde bile kitlesel olmayı hiç istemedi. Üretimler sınırlı, arabalar pahalıydı. Ama markanın umurunda olan şey başka bir şeydi. Tek kelime: İtibar. Bu yıllarda Alfa Romeo'nun etrafında oluşan kültür sadece otomobillerle sınırlı değildi. Bir sürücü ve yarışçı profili oluştu. Bir alfa insanı kavramı doğdu. Bu kavramın içi ağzına kadar doluydu. Arabayı anlamaya çalışan, onu zorlamaktan korkmayan, karşılığında his arayan. Yani bugünkü alfa algısının temeli aslında tam da burada atıldı. Ve evet, bu dönemin sonunda Alfa Romeo otomobil dünyasına şunu net şekilde göstermişti. Bu marka ikon üretmeyi biliyor. Bunu yaparken de zarafetten ödün vermiyor. Ama aynı zamanda bu ikonların bedelini de ödemekten kaçmıyordu. 1950'lere gelindiğinde Alfa Romeo artık sadece geçmiş olan bir marka değildi. Bir mirası vardı ve bu miras öyle her markanın kolay kolay taşıyabileceği bir şey değildi. Çünkü kendi kendine yüksek bir çıta koymuştu. 1950'lere gelindiğinde Alfa Romeo garip bir noktaya gelmişti. Elinde çok güçlü bir miras vardı. Yarışlarda korkulan bir isimdi. Ama bir sorun vardı. Dünya değişiyordu. Otomobil artık sadece yarışçıların ve aristokratların oyuncağı değildi. Yol otomobili çağı başlıyordu. Alfa Romeo için bu dönem en az yarış yılları kadar zordu. Çünkü soru şuydu: bu kadar karakterli, bu kadar seçici bir marka daha fazla insana hitap edebilir mi? Alfa bu soruya tamamen değişelim diye cevap vermedi. Her zamanki gibi kendi yolundan gitmeyi seçti. Bu dönemin en kritik hamlelerinden biri Alfa Romeo Giulietta oldu. Giulietta Alfa Romeo için sadece yeni bir model değildi, bir eşikti. Çünkü bu Alfa'nın ilk kez daha geniş bir kitleye "gel sen de sür" dediği arabaydı. Ama bunu yaparken karakterinden vazgeçmedi. Giulietta küçük sayılırdı, daha ulaşılabilirdi ama sıradan değildi. Hafifti, canlıydı ve hala sürücüyle konuşuyordu. Bu yüzden Giulietta Alfa ruhunun sulandırılmış hali olmadı. Tam tersi, o ruhun yola indirildiği haliydi. Bu başarı Alfa Romeo'yu biraz da olsa cesaretlendirdi ve sahneye bu kez çok daha iddialı bir isim çıktı: Alfa Romeo Giulia. Giulia, Alfa Romeo'nun "bak bunu yolda da yapabiliyoruz" deme şekliydi. Ama yine aynı refleks vardı. Herkesin hoşuna gidecek bir araba yapmak öncelik değildi. Giulia'nın tasarımı ilk bakışta çok duygusal değildi. Hatta bazılarına göre fazla düz, fazla kutu görünüyordu. Ama Alfa Romeo için önemli olan başka bir şeydi: aerodinami. Giulia, rüzgar tünelinde şekillenmiş nadir yol otomobillerinden biriydi. Bu etken ona 0.34 sürtünme katsayısı kazandırmıştı. Yani görünüşten önce işlev geliyordu. Bu da Alfa'nın estetik bile mantıksız değil demesiydi aslında. Giulia'yı özel yapan şey sadece şekli değildi. Nasıl döndüğüydü, nasıl hissettirdiğiydi. Dönemi için fazla dengeli, fazlasıyla canlı bir otomobildi. Ve bu denge Alfa Romeo'nun doğrudan yarış geçmişinden geliyordu. Ama burada önemli bir kırılma var. Giulietta ve Giulia ile birlikte Alfa Romeo artık daha fazla araba satmaya başladı. Ve bu tabii ki beraberinde yeni sorunlar getirdi. Daha fazla üretim, daha fazla kullanıcı, daha fazla
fazla beklenti, Alfa Romeo'nun hiç alışık olmadığı şeyler. Çünkü Alfa her zaman anlayan bir kullanıcıya alışmıştı. Şimdi ise daha geniş bir kitleyle aynı dili konuşması gerekiyordu ve bu her zaman kolay olmadı. Bazıları Alfa'yı sevdi, bazıları ise niye bu kadar farklı diye sordu. Bu sorunun net bir cevabı yoktu çünkü Alfa farklı olmayı bilerek seçmişti. 1950'ler ve 60'lar Alfa Romeo için bir denge arayışıydı. Yarıştan gelen ruhu yolda tutmak. Ama bunu yaparken markayı ayakta tutmak. Bu ikisi her zaman aynı anda yürümüyor. Bugün geriye dönüp baktığında Giulietta ve Giulia gibi modeller Alfa Romeo'nun en çok hatırlanan otomobilleri arasında. Yani Alfa'nın kitleyle temas ettiği o ilk dönem aynı zamanda ikon ürettiği dönem oldu. Bu bir çelişki değil, bu Alfa Romeo'nun kendi tarzında denge kurma biçimi. 1970'lere gelindiğinde Alfa Romeo için işler karışmaya başladı. Sorun otomobil yapmak değildi. Sorun ne kadar otomobil yapılacağıydı. Çünkü dünya artık şunu söylüyordu. Güzel araba yapmak yetmez. Bir de onu çok satman lazım. Alfa Romeo bu cümleyi hiçbir zaman tam olarak sevmedi. Ama tamamen kaçması da mümkün değildi. Bu dönemde Alfa iki farklı şey arasında sıkıştı. Bir yanda yarıştan gelen karakter, diğer yanda ise daha geniş kitle beklentisi. Ve bu ikisini aynı anda yürütmek Alfa için hep zor oldu. 1970'lerde çıkan otomobillere baktığında bunu çok net görüyorsun. Mesela Alfa Romeo Alfa-Sud. Teknik detaylara bakınca fazlasıyla cesur bir otomobil. Önden çekiş, boxer motor, hafiflik odaklı bir yapı. Alfa Romeo'nun daha geniş kitleye ulaşmak için attığı en net adımlardan biri. Ama yine de tipik bir Alfa refleksi var. En kolay çözümü seçmiyor. Alfa-Sud sürüş olarak çok iyi bir otomobildi. Dengesi, yol tutuşu, direksiyon hissi dönemine göre gerçekten etkileyiciydi. Ama üretim tarafında işler aynı derecede iyi gitmedi. Kalite, özellikle de pas meselesi Alfa Romeo'nun adını ilk kez ciddi şekilde zedeledi ve bu yeni bir deneyimdi. Çünkü Alfa bugüne kadar genelde zor ama özel diye anılmıştı. Şimdi ilk kez zor ve problemli diye konuşulmaya başlanıyordu. Aynı yıllarda Alfa Romeo bambaşka bir yandan şu mesajı da veriyordu. Ben hala mühendisim. Bunun en net örneklerinden biri Alfa Romeo Alfetta oldu. Alfetta, Alfa Romeo'nun transaxle düzenini yol otomobillerine taşıdığı modellerden biriydi. Yani motor önde, şanzıman artı diferansiyel arkada. Bu ağırlık dağılımı ve sürüş dengesi için harika bir çözümdü. Ama üretim maliyeti açısından hiç ama hiç mantıklı değildi. Alfa içinse mantık pek de ilk sırada gelmezdi zaten. Alfetta'nın sürüş karakteri tam bir Alfa'ydı. Önden bakınca sade, hatta biraz sıradan, ama direksiyon başına geçtiğinde farklı bir şey olduğu hemen anlaşılan türden. Bu otomobil bilen için çok şey anlatıyordu. 1970'ler boyunca Alfa Romeo bir yandan büyümeye çalıştı, bir yandan da kendisi olmaktan vazgeçmemeye. Bu denge çoğu zaman bozuldu. Bazı modeller çok sevildi, bazıları tartışmalı kaldı. Ama ortak bir nokta vardı. Alfa Romeo bu dönemde de her zaman yaptığı gibi kolay yolu seçmedi. Devlet etkisi, finansal baskılar, artan rekabet, bunların hepsi Alfa Romeo'yu daha zor kararlar almaya itti. Ve bu kararların sonuçları 1980'lerde çok daha net hissedilecekti. Ama şunu söylemek lazım. 1970'ler Alfa Romeo'nun kimliğini kaybettiği yıllar değil. Tam tersine kimliğini zor şartlar altında taşımaya çalıştığı yıllar. Bu fark bence çok önemli. 1980'lere girildiğinde Alfa Romeo'nun itibarı ikiye bölünmüş gibiydi. Bir tarafta kalite tartışmaları, diğer tarafta ise kimsenin kolay kolay inkar edemediği bir gerçek vardı. Alfa Romeo motor yapmayı çok iyi biliyordu. Alfa'yı seven insanların en net ortak noktalarından biri şudur: gövde, elektrik aksamı, pas tartışılır, konuşulur ama motor mevzusu açıldığında sesler kısılır. Çünkü burada Alfa'nın eli çok güçlüdür. Bu dönemin en ikonik imzalarından biri Twin Spark motorlardı. İki buji, yüksek devir, baktığında çok mantıklı görünmeyen ama çalıştığında sürücüyle konuşan bir yapı. Twin Spark, Alfa Romeo'nun ben hala farklıyım deme şekliydi. Ama Alfa dendiğinde bir motor var ki mesele tamamen değişir. Busso V6. Bu motora anlatırken teknik terimler yetmez. Çünkü Busso sadece güçlü bir motor değil, bir karakterdi. Metal sesi, gaz tepkisi, devirlenme şekli. Bu motoru seven insanlar beygir gücü konuşmaz, nasıl bağırıyor der,
nasıl hissettiriyor der. Ve bu Alfa Romeo'nun en saf halidir. Bu motorlar sayesinde 1980'ler ve 90'lar boyunca Alfa Romeo şunu başardı. Tartışmalı otomobillerin içine en tartışmasız kalpleri koydu. Ve bu kalpler markayı hayatta tutan şeyler oldular. Ama Alfa Romeo'nun bu dönemde yaptığı bir şey var ki sadece motor değil, bir meydan okumaydı. Ve adı Alfa Romeo 155 V6 Ti. 155 yol otomobili olarak bakıldığında çok duygusal bir Alfa değildi. Köşeli, düz, hatta bazıları için fazla sıradan. Ama Alfa Romeo'nun asıl planı başka bir yerdeydi. 1993'te 155 DTM pistine çıktı ve ortalık bir anda karıştı. Çünkü bu Alfa Almanların liginde Almanlara karşı Alman usulüyle yarışıyordu. O 155 4 çekerdi ve sürekli evrilen bir aerodinamiğe sahipti. Ayrıca rakiplerin sinirini bozacak kadar da hızlıydı ve en önemlisi kazanıyordu. Aslına bakarsan Alfa Romeo DTM'de sadece yarış kazanmadı, dengeleri bozdu. Bu Alfa Romeo'nun ben hala buradayım diye bağırdığı andı ve belki de bunu son kez bu kadar yüksek sesle söylediği andı. Ama Alfa'yı Alfa yapan şey sadece kazanmak değildir. Asıl soru hep şudur: peki neden devamı gelmedi? 155 DTM sonrası Alfa Romeo bu başarıyı uzun vadeli bir programa dönüştüremedi. Her şey üst üste geldi ve Alfa bir kez daha pistten çekildi. Bu Alfa Romeo'nun tarihinde ilk kez yaşanan bir şey değildi ama her seferinde aynı duyguyu bıraktı. Ah be, keşke biraz daha devam etselerdi. 1980'ler ve 90'lar Alfa Romeo için motorların markayı taşıdığı yıllardı. Gövde tartışıldı, kalite sorgulandı ama motorlar hikayeyi ayakta tutan şey oldu. Ve 155 DTM bu dönemin zirvesiydi. 1990'ların sonuna gelindiğinde Alfa Romeo garip bir noktadaydı. Motor yapmayı biliyordu. 155 V6 Ti ile herkese hala dişli olduğunu göstermişti. Ama ortada net bir yolda yoktu. Kazanmıştı ama nereye gideceğini tam olarak bilmiyordu. 2000'lere girerken Alfa Romeo'nun en büyük problemi artık hız ya da mühendislik değildi. Kimlikti. Biz şimdi kimiz? Yarışçı mı? Tasarımcı mı? Günlük araba markası mı? Bu soruların cevabı net değildi. Bu dönemde Alfa Romeo çok güçlü bir silah sarıldı: tasarım. Ve bunu inkar etmek bugün bile mümkün değil. Mesela Alfa Romeo 156. 156 çıktığında ortalıkta şu cümle dolaşıyordu: bu araba fazla güzel. Gerçekten de öyleydi. Köşeli 155'ten sonra akıcı çizgiler, gizli arka kapı kolları, net bir İtalyan duruşu. 156 Alfa Romeo'nun tasarımla tekrar sahneye çıkışıydı. Ve evet, Avrupa'da yılın otomobili seçildi. Ama burada yine tanıdık bir Alfa durumu vardı. 156 çok sevildi, çok satıldı. Markaya nefes aldırdı. Ama uzun vadede aynı sorular tekrar ortaya çıktı. Dayanıklılık, elektrik problemleri, kullanım maliyeti. Yani hikaye çok tanıdık da anlayacağınız. Ardından Alfa Romeo 147 geldi. Daha genç, daha dinamik, daha ulaşılabilir. 147 Alfa Romeo'nun genç kitleyle yeniden bağ kurma çabasıydı. Ve tasarım olarak her zamanki gibi yine çok başarılıydı. Ama bu kez soru şuna evrildi: güzel olmak artık yeterli mi? Alfa Romeo bu dönemde tasarım anlamında neredeyse hiç hata yapmadı. Bunu Alfa Romeo GT, Alfa Romeo Brera gibi otomobillerde de gördük. Dönüp dönüp bakılan otomobiller yaptılar. Ama sürüş tarafında eskisi kadar net bir iddia her zaman yoktu. Ağırlıklar artmıştı, platformlar yaşlanmıştı ve rekabet çok daha sertti. Bu yüzden 2000'ler Alfa Romeo için gönlü kazanan ama aklı tam ikna edemeyen bir dönem oldu. Ve bu bir otomobil markası için çok tehlikeli bir eşik. Çünkü bu noktada iki yol vardır: ya tamamen rasyonelleşirsin ya da yeniden oturup karakterini tanımlarsın. Alfa Romeo her zamanki gibi ilk yolu pek sevmedi. 2000'lerin sonuna gelindiğinde marka hala ayaktaydı ama net bir yönü yoktu. Seveni seviyordu, eleştiren haklıydı ve herkes aynı soruyu soruyordu: Alfa Romeo tekrardan gerçekten Alfa olacak mı? 2000'lerin sonuna gelindiğinde Alfa Romeo'nun önünde kaçacak pek yer kalmamıştı. Ya tamamen sıradanlaşacaktı ya da köklerine kadar inip yeniden başlayacaktı. Alfa her zamanki gibi daha zor olanı seçti. Bu kez bir model daha yapalım demedi. Önce şunu sordu: biz ne olmak istiyoruz? Ve bu sorunun cevabı sürüştü. Bu yüzden işe en temelden başladılar. Yeni bir platform, arkadan itiş, denge odaklı bir şasi, sürücü merkezli bir mimari ve bu yapının adı sonradan herkesin ezberlediği bir şeye dönüştü: Giorgio platformu. Bu
Alfa Romeo'nun ciddi izleme biçimiydi. Sahneye bir isim çıktı. Tanıdık, ağır bir isim. Alfa Romeo Giulia. Giulia sadece yeni bir Alfa değildi. Bu markanın attığı en ciddi imzaydı. Giulia ile birlikte Alfa Romeo yıllar sonra şunu net şekilde söyledi. Evet, biz hala arkadan itiş istiyoruz. Bu başlı başına bir duruştu. Çünkü dünya tam tersine gidiyordu. Ucuz, önden çekiş, platform ortaklıkları, maliyet odaklı çözümler. Alfa bunların arasından bilerek ayrıldı. Ama asıl mesaj henüz gelmemişti. O mesajın 4 yapraklı bir yoncası vardı. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Quadrifoglio bak biz geri döndük demedi. Biz zaten buradaydık dedi. Motorundan şasisine kadar konuşuldu, direksiyon hissi konuşuldu ve ilginç bir şey oldu. Uzun zamandır ilk kez Alfa Romeo hakkında konuşurken cümlelerin başına ama gelmedi. Giulia ve Quadrifoglio şunu başardı. Alfa'yı yeniden ciddiye alınır bir sürüş markası yaptı. Eleştiriler vardı tabii ki, olmaz mı? Ama bu kez eleştiriler şuradan gelmiyordu. Bu ne şimdi? Şuradan geliyordu. Keşke daha fazla yapsalar. Bu çok büyük bir fark. Giulia ile birlikte Alfa Romeo şunu kanıtladı. İsterse dünyanın en iyi şasilerinden birini yapabiliyor. İsterse sürücüyle konuşan bir otomobili bugünün dünyasında hala üretebiliyor. Mesele bilmek değilmiş, istemekmiş yani. Ama Alfa Romeo'nun hikayesinde hiçbir geri dönüş tam olarak düz bir çizgi olmuyor. Giulia büyük bir adımdı ama tek başına her şeyi çözemedi ve hikayenin belki de en kişisel kısmına yaklaşıyoruz artık. Bu videoyu buraya kadar izlediysen şunu fark etmiş olabilirsin. Ben bu markayı anlatırken hiçbir yerde kullandım, şöyle hissettim, direksiyonunda şunu yaşadım demedim. Çünkü diyemem. Ben maalesef hiç Alfa Romeo'nun tadına bakamadım. İstemedim mi? Çok istedim. Hatta belki de bugüne kadar en çok merak ettiğim markalardan biri. Ama bazı hikayeler istekle bitmiyor. Eşimin bir tanıdığı bir Alfa Romeo kullanırken maalesef bir kazada hayatını kaybetti. Detaya girmeyeceğim, zaten gerek de yok. Ama o günden sonra Alfa Romeo bizim evde yasaklı araba oldu. Eşim için bu konu çok netti ve açık konuşayım, haklıydı da. Çünkü Alfa hep sana biraz daha diyen bir arabadır. Alfacılar bana hak verecektir. Ve eşim araba bana hadi deyince benim de hadi diyeceğim çok iyi biliyor. O yüzden Alfa Romeo benim hayatımda garip bir yerde duruyor. Uzak ama yakın. Dokunamadığım ama bildiğim. Bilmediğim ama aklımdan çıkmayan. Bir gün tadına bakmak istediğim. Belki de bu yüzden Alfa'yı anlatırken hiç fanboy olmadım. Savunmadım, parlatmadım. Kusurlarını da saklamadım. Çünkü zaten bilmediğim bir şeyi kutsamanın bir manası yok. Ama şunu da inkar edemem. Alfa Romeo bunca iniş çıkışa, bunca hataya, bunca yarım kalmışlığa rağmen hala bir şey söylüyor. Ve bu bir şey çoğu markanın çoktan kaybettiği bir şey. Bugün dönüp baktığında Alfa Romeo hala mantıklı bir tercih mi? Herkes için değil. Hala sorunsuz mu? Değil. Hala riskli mi? Evet. Ama belki de mesele tam olarak bu. Alfa Romeo her zaman herkes için doğru olmaktansa doğru kişiyi beklemeyi tercih etti. Alfacılara buradan selam olsun. Belki hiçbir zaman bir Alfa Romeo sahibi olamayacağım. Ama belki bir gün böyle kaçak kaçak bir tur atar tadına bakarım aramızda. Ama şunu biliyorum. Bazı arabalar kullanılmadan da sevilir be. Bazı markalar binilmeden de insanın içinde bir yer tutar. Alfa Romeo benim için tam olarak bu. Bir ihtimal, bir soru işareti ve hiç kapanmayan küçük bir merak. Eğer sen bu videoyu izlerken bir Alfa anısı hatırladıysan, bir motor sesi kulağına geldiyse ya da sadece ya evet ya dediysen muhtemelen bu marka zaten seni çoktan yakalamıştır. O yüzden her zaman yaptığım gibi tüm modelleri teker teker geçmedim. Kronolojik sırasıyla Alfa Romeo tarihi aktarmadım. Hikayesini anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Umarım başarmışımdır. Ve işte dostlar, benim hikayem bu. Bu bir övgü değildi, bir savunma hiç değildi. Sadece bir mesafe hikayesiydi. Ve bazen en gerçek bağlar tam da orada kurulur. İzlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu hikaye sende bir yere dokunduysa kulüpte yerin hazır. Yorumlarda kendi Alfa hikayeni bırakmayı unutma. Çünkü bazı markalar arabadan fazlasıdır ve bazı hikayeler bitmez. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz.